Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerin çok beklediği motif modelini çalışacağız arkadaşlar. Bu motifler her yerde önüme çıkıyor. Pinterest'te, Instagram'da yelekler, çantalar, bluzlar yapılıyor. Ama hiçbir yerde yapılışını görmedim. Yapıldığını tam olarak yapılışıyla benim yaptığım aynı olmayabilir, sayıları, görünüş aynı. Sayıları bir olmayabilir çünkü resimden bakarak çıkarmaya çalıştım. Bazı resimlerde şu orta siyah çekirdek kısmı sonradan yapılıyor gibi görünüyor. Ama ben öyle sonradan falan yapmadım. Hepsini bir örüşte tamamladım. Çok da kolay ve çok da şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sayılar tamamen bana ait. Şöyle hemen sadece ortası yapıldığında da bu şekilde görünüyor. Umarım beğenir ve severek örersiniz diyorum. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Alize Cotton Gold ipleri kullandım arkadaşlar. Tığ numaramsa 2 milimlik tığ kullandım. Arkadaşlar ben şöyle tam kiviye benzesin diye dış kabuğuna tam olarak benzesin diye bu renkle de kullandım. Gerçeğinde bu şekildeydi. Orijinalinde krem rengiydi son sıraları. Ama size fikir olsun diye bu şekilde de yaptım. Sizler nasıl isterseniz renk kombinasyonunu o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen yapıma geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kalmaya devam edebilmesi için benim izlenimlerimin artması, beğenilerin artması gerekiyor. O yüzden lütfen beğeni yapmadan geçmeyin. Abone değilseniz abone olun. Beğeniyi tıklayın ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve tığımla 3 tane zincir çektim. Halkanın içine batarak toplamda çektiğim zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sihirli halkamın ipinden tutuyorum. İyice çekerek ortayı küçültüyorum. Çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi burada yeşil rengime geçiyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çektim ve aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar, tek tek trabzanların tepelerine 2'şer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 12 tane trabzan yapmıştık. Bu yeşil sırasında 24 tane ikili trabzan sıramız olması gerekiyor. Bu şekilde her bir trabzan tepesine 2'şer kez batarak ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzanım oldu. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. İpi kesmeden arkadan yürüterek de yeşili devam edebilirsiniz. Ama ben keserek daha düzgün yaptığıma inanıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. İp geçişi yok. İp geçişlerini sevmiyorum çünkü. Normalde siyah iple yapılıyor zannedersem ama benim elimde siyah ipim olmadığı için şöyle lacivert bir ip kullanıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve bakın şimdi
Şöyle ikili ikili gruplarımız var. Şu ikili grupların arası. Şöyle geçiş noktası yani. Tam şöyle arası değil de şu geçiş noktalarına. 2 tane trabzanı yan yana yapıyorum. Tam geçerken ki araya battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın. 1, 2, ikincinin arasına battım. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, ikinci trabzanı arasına boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakın hemen 2 tane trabzan atlıyorum. Ara boşluğa battım ve sık iğne ile kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, çekirdeklerimiz bu şekilde kolayca yapılıyor. Sıramın sonuna geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Hemen şöyle çevirelim. Sihirli halkamı saklamak istiyorum. Herhangi bir ilmeğe battım ve ipimi bu şekilde düğüm atarak buraya sabitlemiş oldum. Ve ipimi de şöyle birkaç ilmeğin arasından geçirerek saklıyorum. Ve bunun çözülmesine engel oluyorum. Kesinlikle artık çözülme yaşanmayacaktır. Şunları kesmiyorum. Zaten arada bunları yürüterek kaybedeceğim. Tekrar yeşil ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım ve nereden başlıyoruz? Bakın şu 2 tane ortada duran 2 tane trabzanların ilkine batıyorum. Şöyle arkadan şu ilmeğimi de yürüteceğim. 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Hemen onun yanındaki trabzan tepesine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu alt sıradaki ikili trabzanların tepelerine batarak 4 tane trabzan yapıyorum. Arada hiç zincirim yok. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Aynı trabzan tepesine. Hemen yanındaki trabzan tepesine yine 2 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi şöyle her ikili trabzan tepesine 4 tane yaptık ve şu aradaki lacivert zincirleri de saklamış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Her bir trabzan tepesine yine 2'şer kez batmış oluyoruz. Bu şekilde. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve kivi görüntümüz ortaya çıktı. İpimi kesiyorum. Ve şöyle daha koyu bir krem rengim var. İkisi farklı. Ortaya şunu kullandık. Şunu da kenarlara kullanıyorum. Evet. İpime bir düğüm attım. Şöyle bunu mu kullansak daha net görünsün diye ben şöyle koyu ipi tercih edeyim arkadaşlar. Ekranda bu daha net görünecek. O yüzden şimdi hemen kararımı değiştirdim. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı böyle trend olmuş modellerde işte model bu şekilde yapılmıyor, sayıları bu şekilde değil diye yorumlar alıyorum. Arkadaşlar ben video seyrederek yapmıyorum. Ben resime bakıyorum ve resimden uyarlıyorum. 3 zincir değil de ben 5 zincir çekmiş olabilirim. 2 sıra değil 3 sıra olmuş olabilir. Ben bu şekilde çıkarıyorum. Memnun olursanız ne mutlu bana. Memnun olmazsanız da siz bildiğiniz gibi örebilirsiniz. Ben sadece resimden dediğim gibi model bana ait değil.
Sadece sayıları bana ait dedim az önce de. Sadece resimden bakarak çıkarmaya çalıştığım bir model. Sayıları eksiktir, fazladır, o kadarını bilemiyorum. Ancak bu kadar çıkarabiliyorum. Umarım beğenirsiniz diyorum. Bunu da burada hemen söylemek istedim. Çünkü önceki videolarıma birkaç yorum gelmiş. Yapılışı bu şekilde değil diye. Yapılışı o şekilde değildir ama görünüşü aynı. Evet. Şimdi burada arkadaşlar şöyle köşelerimizi yapacağız. Artık şu yuvarlaklık gitsin diye. Şimdi şöyle 3 böleceğiz. Bakın 3 grup şeklinde bölüp kenarlarımızı yapacağız. İlk grubun yani şunun tepesine batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve aynı yere batıp bakın arkada ipimi de yürütüyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığın başını doladığım hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladığım hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Tekli trabzan yani 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Daha sonra tığın başını dolamadan hemen önümdeki trabzan tepelerine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine battım. Tekli trabzan. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Bakın 1, 2, 3 grubu bitirdik. Son bir trabzanım kaldı. O trabzana 2 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada 2 zincirim var. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki bakın karşıya geçtim. Karşı grubun ilk trabzan tepesine batıyorum. 1 üçlü trabzan aynı yere battım. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. İkili trabzan. Tekli trabzan. Ve 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine battım. Tekli trabzan. İkili trabzan. Ve bakın yine aynı noktaya geldim. Hemen batıyorum. 2 tane aynı trabzan tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Hemen yandaki trabzan tepesine battım. 2 tane üçlü trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın köşelerimizi tamamlamış olacağız sıranın sonuna geldiğimizde. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son bir trabzanım kaldı. Yine o trabzanıma aynı trabzan tepesine 3 tane 2 tane üçlü trabzan yaptım. Burada yine iple devam edeceğim için aynı renkle tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım ve 3 ilmeği aynı anda kapattım ki köşeden devam edebileyim. 1 2 zincir çektim. Artık bu sıramız kolay. Bakın bu şekilde de bırakabilirsiniz motifinizi. Ama ben şöyle bir sıra daha tekli trabzan devam ediyorum.
Böyle de sizlere kalmış, tamamen nasıl isterseniz. Hemen 2 zincirden sonra aynı yere batıyorum ve bir tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak her bir trabzan tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle, bu ip biraz eski zannedersem, o yüzden hep ortadan ayrılıyor. Tığıma takılıyor. Çoğu iplerim zaten eski. O yüzden diye düşünüyorum. Çünkü diğer ipler takılmıyor. Biraz da tığım çok küçük arkadaşlar. 2 milimlik tığ. Elim bol olduğu için biraz koton iplerde küçük tığ, ince tığ tercih ediyorum. Ama sizler elinizde yatkın bir tığ kullanırsanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü eğer sizler de 1.75 veya 2 milimlik tığ ile ördüğünüzde bundan daha sıkı ve daha minik bir motif elde edebilirsiniz. Dediğim gibi hepimizin eli farklı. Kimimiz daha sıkı örüyoruz, kimimiz daha gevşek örüyoruz. O yüzden tığ numarasını siz belirleyeceksiniz. Evet. Çoğu takipçim de diyor zaten, sizler yapıyorsunuz. Kalıp gibi oluyor. Bizler yapıyoruz. Bombeleniyor. Niye böyle oluyor diye. Dediğim gibi yani sizin eliniz çok sıkıysa bu da bombelenebilir. Evet. Bakın köşeye geldim. 2 tane tekli trabzan. 2 zincir. Aynı yere yine 2 tane tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar tüm trabzan tepelerine birer tane tekli trabzan yaparak motifimi bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yarım köşeyle başlamıştık. Hemen köşemi bitiriyorum. 2 tane köşeye tekli trabzan yaparak 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir motifimi buharda tutmadım. Ütülemedim de ve ütüye de gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yapıp ister çanta, ister bluz, ister yelek yapabilirsiniz. İstediğiniz iplerle de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle ben hemen saklamak istiyorum. Üstünkörü saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen şöyle benim kullandığım ip ve tığıyla ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız şunun güzelliğini? Ben çok beğendim. Evet. Şöyle diğer mezurumu buradaymış. Hemen onu ölçeyim. Tam 8 santim arkadaşlar. 8 santim olarak ördük. Sizlerin kullanacağı ip ve tığa göre bu değişebilir. Evet arkadaşlar, bir motifin, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, birleştirme konusuna gelince de hemen bu videonun altına bir birleştirme videosu atacağım. Sizler ister dikerek, ister kaydırma yöntemiyle nasıl istiyorsanız birleştirebilirsiniz. Trabzan'da biten bütün motifler aynı şekilde birleştiriliyor. Farklı bir bitişte motif olduğunda zaten ben sizlere birleştirmeyi hemen gösteriyorum. Bunda da trabzanla bitirdiğimiz için trabzanla biten modeller hep aynı şekilde birleştiriliyor. Dikerek, kaydırma yöntemiyle gibi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.